Önceki bölümün özeti. Şu makineli, onu ele geçirebilecek biri var mı? Evet, ben denerim çavuş. Ne? Pekala çocuklar, benimle girin. Lanet olsun. Toli! Ne yapıyorsun Toli? Hadi. Şuna bakın. Şuna bakın, bunlar atlı piyadeler. Hey, atlarınıza ne oldu çocuklar? Canın cehenneme. Günlerini göstermek istiyorum. Hayır, istemiyorsun. Çıkartma bir hataydı, orası kesin. Ama bu aptalların yaptığı gibi hata üstüne hata yapmak affedilmez. Böyle devam edersen buradan hiçbir yazın çıkmaz. Uyarıldın. Öyle görünüyor. Ateşi kesin! Ateşi kesin! Ateşi kesin! Yüzbaşı, bu konuda bir şey yapmamız gerek. Sıcak. Tamam, konuşacağım. Birdie Anzak'ta bir ateşkes istiyor. Cesetler birikiyormuş. Efendim elbette efendim. Taraflar cesetlerini alıp kendi tarafına taşır. Sigara ister misin? Teşekkürler. Yarın beni öldürebilirsin. Allah korusun. Olmaz inşallah. Silya, Zeliha. Zeliha güzel isim. evet. Çok güzel. Çok güzel bir isim. Mermiye ihtiyacımız var! Siperleyin, mermi dağıtın! Dave. Babam Fransızca bildiğini söyledi. Lisede görmüştük. Uzak uçtakiler gözlerini dört açsınlar! Şey ne demek? Por... Por ve... Votre pay. Pour votre paix mi? Ha evet. Ülken için. Peki şey... Burada mermiye ihtiyacımız var! Morey? Mori mi? Ha. Ölmek. Neden? Nerede duydun bunu? Önemli değil. C'est mauvais. Souffrir. Mourir. Pour votre pays. Mourir. Yalnız bir adam. 7 öyleyse. Mayıs 1915. Queens Karakolu. Hayır. Yarısını verecekler. 4 gün görürsün. 3 gün izin benim için yeter. 3 gün mü? 3 gün uykuma bile yetmez. Bunu söylememiş miydim?
Uyumak bile istemiyorum. Ne zaman uyuyacak olsam sinekler yüzüme üşüşüyor. Cliff, sen konuşmadan duramaz mısın? Sen sızlanmadan duramaz mısın? Saçmalamayı kes Cliffy. Ateşkesten sonra yarımada bir süre sessizliğe bürünmüştü. Çatışmalar sürüyordu ve daha çok insan ölüyordu. Ama savaş artık rutin halini almıştı. Sadece günlerce, haftalarca uykusuz kaldığın, bulduğunda yemek yediğin, eve mektup yazdığın ve tuvalete giderken vurulmadığını umduğun bir rutin. Bu bildiğimiz tek hayat olmuştu. Deniz piyadeleri. Nereye çıktınız siz böyle? Kayıp mı oldunuz? Çocuklar ne yapıyorsunuz? Saklambaç oynamanın zamanı değil. Pekala çocuklar, toplanın. Kımıldayın. Aslında tam zamanı. Zavallı çocuklar. Evet, zavallı. 2, ileri, marş! Şuraya bakın. Sen Kilda'ya benzemiş. Ama dondurması eksik. Ve kadınları. Ya da eğlenceli ne varsa. Takım! Dur! Takım! Sağa dön! Takım! Dal! Pekala çalışma grubu dinle. Çalışma grubu mu? Tamam evlat. Üçe ayrılın. Üçte biriniz Teğmen Wheeler'la kumsalda kazma görevine gideceksiniz. Üçte biriniz benimle yeni zayiat ayırma istasyonu inşaatında çalışmaya geleceksiniz. Diğerleri hazır bekleyecek. Tekneler iskeleye yanaşır yanaşmaz indirilecek yükler olacak. Diğerleri mi? Bu biziz. Tamam hadi kımıldayın. Yürüyün dedim. Çok iyi. Keskin nişancılar. Bizi göremezler. Görmeden ateş ediyorlar. Öyle mi? Hadi! Hadi! İşte buradayım. Hadi bana da ateş etsenize. Cliffy. Cliffy! 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 Kandırdım Tony. Kandırdım. Kandırdım. Tanrı aşkına. Burada şakadan anlayan kimse kalmadı mı? İnan bana. Bir fotoğraf gösterdi. Çocukları da var mıydı? 2 tane. Ve bir de karısı. Hayır. Onları bu şekilde düşünmemelisin. Tanrı aşkına Cliffy, sen nasıl düşünüyorsun? Onlar da insan. Senin gibi. Hayır. Sadece biliyorsun işte. Bilmiyorum. Her neyse umurumda bile değil. Hindi diye bir yerde yaşıyorlar. Hindistan'ı duymuştum ama bu daha garip. Ve Mısır'da var. Evet, o da var. Savaşmak için ne garip ülkeler seçiyoruz böyle. Peki yine de yazılır mıydınız? Dostum, o imparatorluk için. Şimdi durdurmazsak sonunda ele geçirecekler. Evet, haklısın. Tam olarak neyi ele geçirecekler Bev? Her şeyi. Savaşmak zorundayız. Benimle konuşmak istemişsiniz. Ah, Johnson. Rahat.
Çavuş Percival Türk makineli tüfek yuvasındaki başarından bahsetti. Oradaki kardeşim de efendim. Yine de olağanüstü. Gençsin ama iyi çalışan bir kafan var. Albaya erbaş olman için tavsiyede bulundum. Ne? Ve kabul etti. Hayır efendim. Ne demek hayır? Ordu senin keyfine göre işlemez evlat. Artık bir erbaşsın. Git arkadaşlarına haber ver. Gidebilirsin Johnson. Affedersin asker. Birkaç soru sorsam seni yormuş olmam, öyle değil mi? Not almamın mahsuru olmaz değil mi? Şimdi öncelikle kaç yaşındasın? 17. Aman tanrım. Yalan söyledim. Neden askere alınmayı istedin? Kardeşim için. Ona yardım etmek için mi? İnsan kardeşini sever. Katılıyorum. Bir kadeh daha. Daha önce brandy içmemiştim. Çekinme. Büyük babandan daha yaşlı olmalı. Hadi anlat. 17 yaşında asker olmana baban ne dedi? Öldü. Boğuldu. Sebebini kimse bilmiyor. Üzüldüm. Ben de burada öleceğim. Sadece zamanını bilmiyorum. Bu konuda herkes seninle aynı durumda Johnson. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Vurulacağım. Bundan nasıl emin olabiliyorsun? Söyle. Yaklaşan bu kurşundan korkuyor musun? Sence korkuyor muyum? Pislikler. Bir şey yok. Gelibolu'da geceler her zaman daha uzun ve daha karanlık geliyordu. Peşimizi bırakmayan ağır bir şey vardı. Çoğunlukla bundan bahsetmiyorduk. Birbirimizden farklı olmamızın önemi yoktu. Yaşamaya devam ettikçe herkes aynı tecrübeyi yaşıyordu. C'est mauvais. Souffrir. Mourir. Pour votre pays. Mourir. Biftek.
soslu güzel bir biftek. Ben de kuzu budu isterdim. Evet, yanına yet suyu da. Oh, Nane sosu. evet. Hayır, annemin kuzu kavurması. Oo! Pislikler! Hey, versene bakayım. Bu adam iyi bir nişancı. Hadi lan eşek. Vur bakayım vurabilirsen. Öyle mi? Görelim seni hadi. Tamam öyleyse. İyi atış kardeş. Ne dedi bize? Ben nereden bileyim? Tamam. Hadi. Vurayım şunların küreğini bir ha. Şimdi. Iskaladın! Az kalsın vuruyordum ama ha. Hadi geç şöyle. Geliyor. Evet, iyi atıştı. Kim bilir kaç tane kürekleri var ha. Tanrım. Kaldır. Bakalım vurabilecek mi ha? Vurdu lan eşek. Evet, bence de çok iyiydi. Seni gördüğüme sevindim Elis. Donald. Bakıyorum hala bir teğmensin amiralle. Bunu konuşmam gerekecek. Bakıyorum sadece gazetecisin. Romanın nerede? Roman yazamayacak kadar Donald. Majeste'ye hoş geldin. Teşekkür ederim. Kitchener'a giden telgrafları gördüm. Her şey yolunda gidiyor ve düzenli bir ilerleme Bu kaydediyoruz. Hamilton'ın Londra'ya söylediğinin aynısı. Her gün düzenli bir şekilde toprak kazanıyoruz. Tırnağı kapa, değil mi? Vicdansızlık. Ha. Eğer acıktıysan ben yemekhane subayıyım. Benimle gel. Sen asker. Efendim? Bunları taşır mısın? Teşekkürler. Elbette. Cesur ve çok inatçı bir düşmana Kraliyet karşı gemisi savaşıyor. Arkadiyan. Başlarında Gelibolu komuta yetenekli bir karargahı. kahraman var. Buna dikkat efendim. Özellikle köşeye sıkıştığında ve savunmak zorunda kaldığında her zaman çok zorlu bir düşman olduğunu defalarca ispat etti. Bunu Londra'nın hepsi okuyor. Durdurulmalı. Düşmana hakkını vermek tam olarak ihanet sayılmaz Braid. Kusuruma bakmazsanız Bartlett size gülüyor efendim. Bunu ele geçirdim. Sansürcüyü atlatmaya çalışıyordu. Londra Yazı İşleri Müdürü'ne bir mektup. Kesinlikle. Sefer başarısız oluyor. İngiliz halkı yanıltılıyor. Hiçbir koşulda bunun geçmesine izin verilmemeli. Neden yazıyor bu şeyleri? Şu anda Majestik'te. Onu hemen geri gönderteceğim. Evet ama henüz değil. Bartlett'ı takip edebileceğimiz bir yerde tutalım. Bağlantıları iyidir. Londra'da herkese konuşmasını istemiyorum. En azından onun yarımadadan alınması gerek. Haklısın. Onu bir yerde karantinaya al Braid. Hareketleri kısıtlansın.
Ve bizi bir Fransız savaş gemisi kurtardı. Gördüğünüz gibi çok misafirperverler. Uşağımdan kıyafet ayarlamasını isteyeceğim. Ama aslında buna gerek yok. Bir şapka yeterli olur. Sen ne dersin Roger? Elbette istediğim yat verilmiş olsa bunların hiçbirine gerek olmayacaktı. Sana istediğin yat verilmiş olsa Majestic torpillenmeyecek miydi? Elbette hayır. Demek istediğim bu değil. Yine de tüm malzemelerimi kaybettim ve yenilerine ihtiyacım olacak. Artık gitmeme izin verir misiniz? Elbette. Peki bu alışveriş gezisi nerede gerçekleşecek? Belki Malta'ya giderim diye düşünüyorum. Çok güzel. Ve orada olduğun sürece hiçbir şey yazmayacaksın, anladın mı? Teşekkür ederim. Nasıl, oluyor mu? Biraz kırıntı o kadar. Truva nerede? Burada. İşte orada denizin karşısında. Hani şu Yunan ordusu atın içine giriyor ve orada oturup şehre çekilmek için bekliyorlar. Evet, öyle oldu. Biraz da sos gerek. Varsa su da olur. Ya kapıdan geçeceklerini nasıl biliyorlardı? Ya Truvalılar atı yakmaya karar verseydi? O zaman hepsi yanarak ölürdü. İşte kırıntı. Eğer o kadar düşük bir olasılıksa at yapmakla neden uğraşmışlar ki? Neden tekerleri olan büyük bir kutu inşa etmemişler? Truva tahta kutusu mu olsaydı? Şairliğin pek yok, değil mi Tol? Lanet olsun! Sedyeciler! Biraz daha ekmek kırıntısı gerek. Çabuk! Diğer uçta takviyeye ihtiyaç var. İşte harika bir atış daha. Bir yerine mi geldi? Kusura bakma Abdül. Bunlar bizim atlılar değil mi? Hoş geldiniz. Bakıyorum burada kalmışsınız. İşine baksana sen. Nasıl böyle ateş edebiliyorsun? Ben elimde tüfekle doğmuşum. Vay canına, düz bir atış. Bunu hiç beklemiyordun değil mi? Şimdi sırada kim var? Ha? Nasıl atacağım hakkında hiçbir fikriniz yok değil mi? Dikkat etseniz iyi edersiniz. Cliffy, kapa artık şu çeneni. Sen kapa çeneni Dave. Bomba! Ne diyorsun bakalım Tony? Sahibine iade ettim. Uçmamıza işte bu kadar kalmıştı. Sen yok musun Cliffy? Evet. Bartlett. Lord Kitchener, Geldiğini duymuştum. Yine nelerin peşindesin bakalım? beni görmek istediğiniz duyumunu aldım efendim. Ukalalık yapma. Otur oraya. Teşekkür ederim. 11 Haziran 1915. Savaş Bakanı Lord Kitchener'ın ofisi. Başbakanın Gelibolu'daki zafer hakkında yeni fikirler edindiğini duymuş olmalısın. Yoksa aklına giren sen miydin? Dün gece onunla biraz sohbet ettik efendim. Benden kabineye bir not iletmemi istedi. Evet, bana da yeni bir stratejin olduğundan bahsetti. Tanrı aşkına sen bir gazetecisin. Yürürlükteki plan işe yaramıyor efendim. Bolayır'a bir saldırı. Yarımada'nın boynundan yapılacak yeni bir saldırı, hat bir kez yarıldıktan sonra savaşı kazanmayı sağlar.
Peki Anzaklar? Türkler Bolayır'ı savunmak için Anzaklardan asker çekmek zorunda kalacaklar. Evet. Evet, Türkler güneye kayarsa bu onlara iyi bir pozisyon kazandırır. Hamilton neden Erol'u sırtına arkadan almak için Avustralyalıları kullanmadı? Bu imkansız efendim. Bunun için önce Kabatepe'yi alması gerek. Aynı fikirdeyim. Ama Kabatepe'den daha başında neden vazgeçti hiç bilmiyorum. Efendim, Avustralyalılar Kabatepe'yi hiç ele geçiremediler. Emin misin? Eminim. Lanet olsun. Londra'dan bir tane daha efendim. Bir tane daha mı? Bu defa başbakandan. Meraklı soruların sebebi ne? Bu başbakanı ilgilendiren bir şey değil. Bartlett yüzünden efendim, o olmalı. Önce izinsiz olarak gitti, Korkarım sonra... hayır. Ona Malta'ya gitmesi için izni ben verdim. Orada bir şey yazmayacağı konusunda söz verdi ve aslında yazmadı da. Malta mı? Ama şimdi Londra'da kapı kapı dolaşıp seferi karalıyor. İhanet. Onu bana bırakın. Evet, dönüş yolculuğu güzel geçti mi? Biraz uzun sürdü ama işe dönmek yine de güzel. Güzel demek. İşte geldin. İş yerin burası. İmroz Basın Adası, ve gazeteci özellikle kampı. Senin için ayrılan yer. Elbette çadır da verilecek. Bir Yunan adasından Türkiye'deki bir savaşı nasıl haber yapmamı bekliyorsun? Benden alacağın bilgilerle. Anlıyorum. En azından Gelibolu'yu görebiliyorum. Gözüm kapalı bile daha rahat bir yer seçebilirdim. Bizim karargahımız da zaten hemen ileride kurulu. Orası daha iyi sayılmaz. Hepimiz fedakarlık yapıyoruz. Gemilerden kaçsınız öyle mi? Buraya yerleşeceksin. İzin almadan hiçbir yere gitmeyeceksin. Beni anladın mı? Hem de nasıl? Sen eskiden bir askerdin Bartlett. Ona göre davranmalıydın. Sen hala bir askersin. Bu resmi bir uyarıdır. General Hamilton'ın bana verdiği yetkiyle konuşuyorum. Hiç sanmıyorum Walter. Kendine fazla güveniyorsun Bartlett. Demek bu sefere karşısın. Bunu unutmayacağız. Senin övgü dolu haberlerinden sonra genç erkekler sürüler halinde askere yazılmaya koşuyor. Ve Bartlett, buraya 3 gazeteci daha gelecek. Artık sadece Londra'ya özel değilsin. Kim olursa olsun bir askerin ölümü her zaman aynıdır. Üstündeki her şeyi alırlar. Künyesi,
Günlüğü, hesap defteri, silahı, sevgilisinden gelen mektupları. O da varsa tabii. Bunları düşünmemeye çalışırsın. Siz bu adamı gömün. Kımıldayın. Hayır, gerçekten her şeyi yapmanın birden fazla yolu vardır. Ama tüm bunlar... Evet, biliyorum ama donanmada bir arkadaşım var. Onunla birlikte havaya uçmuştu. Majestik'te mi? O alt güvertede yatıyordu. Çoktan ölmüş olması gerekirdi ama denizciler bilirsin. Mantar gibi yüzerler. Hepsi değil Elis. Hayır. Ne yazık ki haklısın. Yine de bu basınla donanma arasında muhteşem bir işbirliği örneği oluyor. Öyle değil mi? Ve Yunan dostlarımızı da unutmayalım. Ne kadar kabayım. Henry, Gelibolu'ya hoş geldin. Guardian'dan birinin saflarımızda olması büyük bir gurur. Teşekkürler Elis. Bu seninle daha önceki karşılaşmalarımızda olduğu kadar heyecan verici olmaya başladı. Öyle gerçekten. Daha önce birlikte çalıştınız mı? Hem de çok. Henry çaylak bir gazeteciyken 2. Pön Savaşı'nı izlemişti. O zamandan beri de izliyor. Politikacılar savaş muhabirlerini meşgul tutmayı çok iyi biliyorlar. Çok yaşasınlar. Ama ben her zaman gazeteci bir aynadır derim. Hiçbir zaman gördüğünden ne fazlasını ne de azını yansıtmalıdır. Ne büyük bir saçmalık Henry. Bu adam güzeli övmeye bayılır. İstediğim kimseyi övmek değil ama yazılarımda fikirlerimi yansıtma hakkımı da korumak isterim. Biz sadece yerleri, rakamları ve zamanları yazarız Elis. Yanılıyorsun. Biz cesareti, acıyı ve deliliği yazarız. Sizi İmroz'a götürmek için hazırız efendim. Güneşin batışı çok güzel general. Soğuk bir Elco. Ve ben ondan korkuyorum. Issız bir yolda yürürken insan büyük bir korku hisseder derinden. Çünkü bilir, onu yakından izleyen dehşetli bir düşmanı olduğunu. Efendim, Victoria haçına 2 kere aday gösterilen bir adam hiçbir şeyden korkmamalıdır. Düşmanımızdan korkmamayı öğreniriz. Bir askerin yaptığı en iyi şey budur. Genç erkekler üstlerine gelen ateşi karşılar. Komutansa boynunun arkasından alacağı sessiz kurşunu bekler. Zafer kazanmışsa başka tabii. Sezar gelişlerini göremedi. Ben görüyorum John. Şimdiden. Queens Karakolu. 6. Piyadenin desteğiyle sırt boyunca saldıracağız. Tanrı yardımcımız olsun. Tamam, sessiz olun. İkincil hedefimiz, ölü adam sırtının en yüksek noktasındaki gözetleme noktasını imha etmek. Öncesinde bir donanma bombardımanı olmayacak. Yani sessiz hareket edeceğiz. Sürpriz bir saldırı olması gerekecek. Sorusu olan? Pekala. Saldırı gece yarısı başlayacak. Subaylar bu inisiyatifin başarılı olacağına tam güvenleri olduğunu bildirdiler. Gidebilirsiniz. Tam bir güven. İçim nasıl rahatladı bilemezsin. Bizi seviyor olmalılar. Kendileri de gelsinler öyleyse.
C'est mauvais. Souffrir. Mourir. Pour votre pays. Mourir. Korkuyor musun Toli? Hayır. O korkuyor. O tespihi nasıl çektiğine baksana. Neden korkuyor biliyor musun? Neden? Bugün vurulabilir. Ve sonunda cennete gidebilir. Ama ya gitmezse? Cehennemde ne olduğunu biliyor musun? Ben söyleyeyim. Orada kilometrelerce kalınlığında kor gibi kızarmış kumların üstünde çırılçıplak soyunmuş yatarsın. Boğulursun. Yanarsın. Ve kurtulma umudunda yoktur değil mi? Hayır, yanılıyorsun. Umut vardır. Çünkü her 1000 yılda bir küçük bir kuş uçarak gelir ve bir tek kum tanesini alıp götürür. Kim uydurmuş bunu? Bunlar doğru. Ve pek de genç olmayan Yorick adında bir Yunanlı pek çok antik eserin arasına yerleştirdi eserini. Sonra izledi sabırla bu Korint mi, İonya mı yoksa Dorların mı diye tartışan alimleri. Ah Tanrım. Kalkın kalkın. İmroz'a hoş geldiniz efendim. Oturun baylar. Ben sadece bir albayım. Evet Bartlett. Burada neler oluyor? Anlatabilirim. Ama casus musunuz albay? General sizi bizden kurtulmak için mi gönderdi? Bakıyorum burası çok eğlenceli. Aslında öyle. Özellikle bizim kampla karşılaştırınca. Ne içiyorsunuz siz orada? Reçine şarabı korkunç ama çok hoşumuza gidiyor. Aşil sevmişse biz de severiz dedik. Bize katılın albay lütfen. Uzo da var. Bunu beğenmezseniz onu deneyin. Birilerinden kurtulmaktan bahsetmişken efendim, General Hunter Weston'ın geçen hafta Alçıtepe'de verdiği büyük kayıpları düşünecek olursak, o adam kendi askerlerini katlediyor. Lütfen Biri Bay bunu artık- Evansson. Buraya şarap içmeye geldim. Bunun için doğru yerdesiniz. Bartlett, albayın içkisini tazele lütfen. Bizi bekliyorlar. Elbette bizi bekliyorlar. Ama geldiğimizi biliyorlar mı? Önemli olan o. Bence biliyorlar. Bilmiyorlar. Geçen gün gördüğümüz o siperi geçtik. Görmüş olsalar ateş etmeye başlamışlardı. Evet, haklısın. Ya ne lanet olsun, gidelim buradan çabuk. Şuna bakın, bu bizim küçük Toli değil mi? Çok. Tol. Ne oluyor? Dur bak. Buradayım. Ay basıyor. Lanet olsun.
İmroz Adası, komuta karargahı. Yolu aç. Karargaha rapor vermeye gidiyoruz. Bana geleceğiniz bildirilmedi. Sedyeci! Sedyeci! Tamam hadi. Bastır. Bacakları hareket etmiyor. Şimdi onu hemen aşağı indirmemiz gerekiyor. Tolly. Tolly. Tahliye edilmesi gerekiyor. Bu öğleden sonra hemen tahliye edilebilir. Onu listeye ekleyeceğim. Gidiyorsun evlat. Torrentulkna.com gururla sundu.